Arkadaşlar herkese merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Size bugünkü videomuzda Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanında yaşanmış ibretlik bir kıssadan bahsedeceğim. Şeyh Abdülkadir Geylani zamanında bir tane bilgin varmış. Bu bilgin hem kibirli, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sultanlığını kabul etmeyip söylediklerine devamlı muhalefet olup yani her türlü dalgayı geçermiş kendince daha doğrusu. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün her zaman gittiği mescide gitmiş. Bu bilgin Abdülkadir Geylani Hazretlerinin devamlı gittiği mescide gidip oturmuş. Abdülkadir Geylani Hazretleri gelince maksadı ona çatpat soru sormak, yani Hazretlerini zor durumda bırakmak. Abdülkadir Geylani Hazretleri sizce zor durumda kalır mı hiç? Derken az bir zaman geçmiş ve Abdülkadir Geylani Hazretleri müritleriyle beraber mescide girmiş. Bu bilgin ayağa kalkmış ve Abdülkadir Geylani Hazretlerine sormuş. Ya Geylani demiş, mürşitlerin zamanı kendine tabi edip döndürdükleri 10 yılda yapılacak işleri 1 saatte yaptıkları söylenir. Doğru mu bu? Abdülkadir Geylani Hazretlerinin verdiği cevap şudur. Allah Zülcelal mürşitlerine, Allah dostlarına verdiği tasarruflar vardır. Ve bu tasarrufların önüne kimse geçemez. Bilgin şu şekilde cevap vermiş. Ben böyle bir şey olmasına imkan vermem. Ve böyle bir şeye de inanmam. Böyle bir şeyin olmasına da beni kimse ikna edemez. Abdülkadir Geylani Hazretleri bilgine şu şekilde bakmış ve müritlerine seccadesinin çıkarılmasını emretmiş. Seccadenin de bilginin taşımasını istemiş. Bilgin seccadeyi omuzuna almış ve mescidin içine doğru yürümüşler. Mescidin kapısına vardıkları anda bilgin abdest almak için şadırvanda oturmuş. Tabi Abdülkadir Geylani Hazretleri ve müritleri de yanında duruyor. Bilgin omuzundaki seccadeyi alıp kaza asmış ve abdest almak için çeşmeyi açmış. Elini suya attığı anda bir şehirde bir dükkanın önünde kendini buluvermiş. Bu dükkan bir demirci dükkanı ve içinde çalışan demirciyi izlemeye başlamış. O kadar izlemiş ve o demirin ezilmesine, o demirin yanmasına, o demirin dövülmesine hayran kalmış. Demirciye demiş, ben bu işi çok sevdim. Bana bu işi öğretir misin? Ben sana çıraklık etmek isterim. Demirci şöyle bir bilgini süzmüş. Sen demiş bir bilginsin. Senin üstün başın, senin makamın farklıdır. Sen ne yapacaksın bu işi? Bilgin demiş ki meslek öğrenmek hiçbir zaman zarar vermez. Ben hem bu mesleği öğrenirim hem de bilginliğime devam ederim. Demirci kabul etmiş. Tamam o zaman gel demiş işe başla. Gel zaman git zaman 4 yıl boyunca bu bilgin demirciye çıraklık etmiş. 4 yıl sonunda demirci vefat ediyor. Demirci vefat ettikten sonra bilgin dükkanı çalıştırdı. Bu arada bilgin bu bulunduğu şehirde evlenip 2 tane de çocuk sahibi olmuş. Gel zaman git zaman aradan tam 10 yıl geçmiş. 10 yıl geçtikten sonra bilgin bir gün dükkanı açmaya gelmiş. Dükkanı açıp içeriye girmiş, ateşini yakmış, her zamanki gibi demirciliğe başlamış. Aletlerini eline attığı anda bir anda kendini Abdülkadir Geylani Hazretlerinin mescidinde bulmuş. Ve su halen akıyormuş. Şöyle bir dönüp baktığında Abdülkadir Geylani Hazretleri ayakta dikilmiş, müritleri çevresinde. Bilgin bir şaşkın. Ayağa kalkıp abdest aldıktan sonra içeriye girmişler. Abdülkadir Geylani Hazretleri ile beraber 2 rekat namaz kıldıktan sonra tabi cuma namazında kılmışlar. Çıkışta Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle bakmış. Şimdi ikna oldun mu söylediklerime? Bilgin demiş ki ikna oldum olmasına da benim gönlüm eşimde ve çocuklarımda kaldı demiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri hemen bir mektup yazalım, söylediğiniz şehre eşiniz ve çocuklarınızı getirelim demiş. Bu şekilde eşini ve çocuklarını da getirmişler ve o şehirde yaşamaya başlamış. Arkadaşlar Allah dostları zaman içinde zamanı yaşarlar. Yani bir 10 yıllık, 5 yıllık işleri bildiğiniz bir anlık 1 saatin içine veya yarım saatin içine sığdırırlar. Bunu veren güç Allah Zülcelal'ın gücüdür. Biz kullar hiçbirimiz Allah Zülcelal'ın emri olmadıkça hiçbir şeyi yapamayız. Videomuz buraya kadar. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.